Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün şöyle hafızlıkta yaş problemini bir ele almak istedim. Ya hafızlık yapacaksınız ve hafızlık için artık hani genel olarak öngörülen bu 9-11 yaş aralığında geçtiniz. Hatta bunun da daha ilerisine gittiniz. Benim gibi artık 20-22 yaşlarına geldikten sonra hafızlık yapmayı düşünüyorsanız. Şimdi bunların genel olarak artılarını ve eksilerini şöyle bir ele almak istiyorum. Şimdi bu videoyu için ilk tıkladığınız zaman aklınıza gelen sorunun ne olduğunu aslında çok iyi tahmin edebiliyorum. Yani ezber yeteneği olarak işte ayetleri ezberleyebilir miyim, sayfaları aklımda tutabilir miyim gibi bir soru var. Hani işte çocukken bu daha kolay, ileri yaşta bu çok daha zor. Acaba yapamaz mıyım gibi bir soru aklınıza gelebilir. Ya bunun cevabı çok net açıkçası. Hani böyle bir problemle kesinlikle karşılaşmayacaksınız. Hafızlık tam ezber kapasitesiyle alakalı olan bir şey olmasına rağmen genel anlamıyla esasında ayırabileceğiniz zamanla alakalı bir durum. Yani siz hafızlığa ne kadar zaman ayırabileceğinizin sorusunu eğer kendinize cevap olarak verebiliyorsanız, yani işte ben günde en azından 5-6 saatlik bir zamanımı hafızlığa ayırabilirim. Hani şu kadar başında oturabilirim. Hani günümün belli bir kısmını en azından ayırabilirim diyorsanız, ya hafızlığı ezberinde kesinlikle bir problem yaşamayacağınızın garantisini ben size vereyim. Yani ben kendim için mesela düşünüyorum. Mesela ilk sayfam benim 3 saat sürmüştü. İşte ben demiştim ya, işte artık yaş ilerlediği için artık hafıza yoksa yapamam mı? Hani zihnin ezber kapasitesi mi azaldı? Bununla ilgili araştırma da yapmıştım o zaman. Ama böyle bir şeyin olmadığını gördüm. Çünkü hafızlığım biteceği zaman ben artık sıfır bir sayfayı, ham bir sayfayı, yani bir yarım saat ya da 40 dakika içerisinde çok rahat bir şekilde ezberler hale gelebilmiştim ki konuştuğum işte benim gibi ezber yapan, ileri yaşta hafızlık yapanların pek çoğu da aslında aynı süreci kendilerinde de gördüklerini ifade etmişlerdi. Yani ondan dolayı ezber kapasitesi açısından, ezberleme imkanı bakımından hiçbir problem yaşamayacağınızın garantisini ben çok rahat verebilirim. Ama hafızın ileri yaştayken yapılmasında belli problemlerle karşılaşacak. Şimdi açıkçası ben bu problemleri biraz burada ele almak istiyorum. Hani eğer hafızlığa başlamadıysanız, başlamayı düşünüyorsanız ya da artık başlarındaysanız sizin neyin beklediğinizi bir bilmek gerekiyor. İnsanın kendisini biraz buna hazırlaması gerekiyor. Mesela Hüseyin Algur'un doktora tezinde ileri yaşta hafızlık yaparken farkındalığın arttığı, fakat stresin de buna bağlı olarak arttığına dair işte bir anekdot aktarmıştı. Bu kesinlikle doğru bir şey. Evet, siz çok farkında olarak ezber yapıyorsunuz fakat stres düzeyiniz de artıyor. Bunun en temel sebebi, hayatın sizden artık belli beklentileri var. Mesela ben 22 yaşında kendi açımdan düşünecek olursam, hani artık üniversitem bitmişti benim. Psikolojik danışmanlığı bitirdim. Onun üstüne hafızlık yapmaya başladım. Atanmam gerek. Kendi paramı kazanmam gerekiyor. Fakat hala ailemden para alıyorum. Bunu onlar mesela hiçbir problem etmiyor. Aileler hele, yani siz hafızlık yapıyorsanız zaten memnun oluyorlar bundan. Ve özellikle hani maddi imkanları da eğer buna el veriyorsa hiçbir problem ve sıkıntı yaşamıyorsunuz bu konuda. Ama kişi kendi içerisinde, yani artık kendi parasını kazanamamanın sıkıntısını çekiyor. Yani hayatın o beklentilerini, o yükümlülüklerini kendi üstünüzde hissediyorsunuz açıkçası. İşte o zamanlar mesela beni en çok vuran şeylerden bir tanesi, işte tam imam atamaları olmuştu. Mesela benim yaşlarımda bir kişinin ben imam olarak atandığını görmüştüm ama ben daha hafızlığın yarısındaydım. Şimdi benim hafızlığım bitecek. En azından bir senem var. Sonra hafızlık belgesini almak için uğraşacağım. O arada atanmam gerekecek. İşte acaba atanırken işte benim mesela diğer lisans diye bir kategori vardı. O kategoriye açacaklar mı, açmayacaklar mı? Ben sıfırdan PDR için KPSS mi çalışacağım soruları aklıma geliyordu ve hakikaten ben öyle birkaç hafta bir buhranın içine sürüklendiğimi hissetmiştim. Hafızlık süresince de bu fikirler sürekli benim zihnime geldi ve gitti. Yani bu açıdan üstünüzdeki stres farkındalığınızın artmasıyla birlikte, yani hayata karşı da sizin farkındalığınız artıyor. Artık bir çocuk değilsiniz. Belli sorumluluklarınızın olduğunu hissediyorsunuz ve büyük bir stres üstünüze yüklüyor sizin. Ya özellikle mesela geç kalmışlık hissi insanı çok vuruyor açıkçası. Yani ben hep bunu hissediyordum böyle. Acaba hayata karşı geç mi kalıyorum? Bir şeyleri erteleye erteleye hafızlık yapıyorum ama yani şimdiye kadar başarmış olmam gerekiyordu. Bak çevreme bakıyorum, birileri benim o anda başarmış olmam gereken şeyleri hali hazırda başarmış, eline ekmeğini almış, evliliği, kimisi evlenmiş. Mesela çok çocuk sahibi olmuş ama ben daha hala hafızımın peşindeyim. Bu Yani bu düşünceler aslında sizi bir miktar yoruyor. İşte stres düzeyiniz hakikaten bu düşünceleriyle birlikte artmaya devam ediyor. İleri yaşta büyük ihtimalle karşılaşacağınız en büyük problem işte bu stresle, hafızlık boyunca yaşayacağınız bu stresle baş etmek olacak. Ama mesela küçük bir çocuğu düşünün burada. Yani artık 9-11 yaşında, o ideal yaş aralığında işte hafızlığına başlamış.
işte bir çocuğu düşündüğünüz zaman ya Kur'an kursunda. Kendisinden beklenen hiçbir şey yok. Yani ondan hocalarının beklendiği, ailesinin beklediği tek şey ne? Ya Kur'an kursuna gitmesi, hafızın tamamlaması, belgesini alması. Yani hiçbir şeye geç kalmışlık hissi yaşamayacak. Yani belli sorumlulukları olsa dahi bu sorumlulukların bile aslında tam olarak farkında değil. Yani hayatın biraz daha o hani toz pembe kısmında yaşadığı için aslında stres düzeyi çok düşük, hafızına daha iyi konsantre olabilme imkanına sahip oluyor. Bunun dışında mesela yani sosyal hayattan büyük fedakarlıklarda bulunmak zorundasınız. Şimdi ileri yaşta hafızlık yapmak istediğiniz zaman sizi kabul edecek aslında çok da fazla bir Kur'an kursu olmuyor. Kur'an kurslarının bu şekilde kabul edenler illaki var. Bunu bulacaksınız ve eğer ki arkadaş ortamınız da orada sizinle aynı yaşta olanlardan ibaretse bu sizin için çok büyük bir artı. Ama genel anlamıyla yani ben kendi çevremden bakıyorum. İşte benim gibi hafızlık yapanlar ya tek başlarına yapmışlar ya da gittikleri Kur'an kurslarında işte en büyükleri kendileri oluyor. Yani genellikle küçük çocuklar oluyor ve bir de yaşça büyük kişiler kendileri oluyor sadece. İşte bundan dolayı mesela ileri yaşta büyük fedakarlıklardan bir tanesi sosyal çevrenizden yaptığınız fedakarlıklar oluyor. Yani siz sosyal çevrenizi bir kenara bırakmak zorunda kalıyorsunuz. Mesela ben telefonumu bırakmıştım. Yani telefon da yapacağınız fedakarlıkların en başında geliyor. Kesinlikle bunu ben size söylüyorum. Telefonunuzu bırakın. Eğer hafızlık yapacaksanız akıllı telefonunuzdan kurtulun ve oturun tuşlu bir telefon alın. Ben işte ne zamandı hafızlığa başladım, böyle belli bir yere geldim. Artık 4 ile 5 ile gidiyordum. Daha başlarındaydım. Ya bir de baktım ki işte o bildirim geldi telefonda, işte ekran süreniz. 6-6,5 saatlik bir ekran süresi vardı telefonumda. Yani ben bu ne demek? Yani bir gün içerisinde ben 6-6,5 saat telefonuma bakmışım ve o zaman şöyle düşünmüştüm. Ya ben bu saati komple hafızlığıma ayırsaydım bir değil belki iki dersi bir anda yapıp ertesi gün verebilecek hale gelirdim. Yani bu benim çok büyük bir zamanımı öldürüyor. Öyleyse ben bundan fedakarlık yapmalıyım ve telefonumu bırakmalıyım demiştim. Telefonumu bırakmıştım. Yani bu bir fedakarlık. Sosyal çevrenize artık eskisi kadar vakit geçiremiyorsunuz. Sizi bir yerlere çağırırlar, bir şeyleri yapmanızı beklerler. Bazen özellikle hafızlık yapmamışsa çevrenizdeki insanlar hafızın ne kadar zaman aldığını ve ne büyük bir meşakkat olduğunu açıkçası fark edemiyorlar. Bundan dolayı mesela sadece bahane ürettiğinizi söylüyorlar. Bazen arkadaşlarınızla aranızın bozulması dahi ihtimal dahilinde. Ben mesela şeyde çok problem yaşıyordum. Hani ya işte benim hafızlık yaptığım ortam tam şöyleydi. Bir camideyim. İşte camide imam odasının önüne oturuyorum. İmam odasının önünde, yani caminin içinde işte ezber yapıyorum. Ama bakıyorum ki içeriden işte benim hocalarımın sesleri geliyor. Muhabbet ediyorlar. İşte çay kahve gidiyor, tamam mı? Hani gırgır şamata, çok güzel keyifli bir ortam var içeride. Ve ben ön tarafta ondan tamamen mahrum bir şekilde ezber yapmak zorundayım. İşte yanımdan vaiz hocalarım geçiyor. Müftü yardımcılarım geçiyor böyle. Benim içimi yiyor. Yani herkes gibi ben de seviyorum muhabbet etmeyi. Yani o insanlarla birlikte olmayı, o sohbete katılmayı içimi yiyordu. Hatta işte bazen şey yapıyordum. Yani ezber daha bitmemiş. Mesela ham sayfayı yapıyorum, yapmıyorum. İşte tam bitmek üzere. İşte kalkıyordum, işte bir çay alma bahanesiyle içeri giriyorum. Bir çay alıyorum. İşte kendi içimden şey diyorum. Ya yoruldum falan filan diyorum. Orada koltuğun köşesine kıvrılıyorum. Eğer ki beni de fark etmedilerse bunu hemen suistimal ediyorum. Artık bir bakıyorum ki bir sonraki namaz vaktine kadar 1 saat 2 saat orada oturmuşum. İşte hocalarım da açıkçası kandırıyordum. Onlar da benim ne zaman oraya geldiğimi fark etmiyorlardı bile. Yani geçiyordum, orada oturuyordum. Artık ezan okunduğu zaman bir bakıyorlardı ki ben oradayım. Sohbete katılmışım, şey yapmışım. Zaman geçmiş. Ne arıyorsun burada diyorlardı. Şimdi bu keyifli bir sahne ama totalde bakıldığı zaman benim işte hafızlık bittikten sonra ben şöyle tabloyu bir incelediğim zaman benim en azından 3-4 ayıma mal olmuş bir serüven bu. Yani aynı şekilde mesela bir diğer sahne de şeydi. Yani bahar aylarında özellikle böyle bahar geliyor, yaz geliyor. Bakıyorum işte İsmail hocam, Harun hocam dışarı çıkıyorlar. İşte bir sonraki namaz vaktine kadar şehirde turlayacaklar, işte sohbet edecekler, muhabbet edecekler şehrin içinde geze geze. Ben ne yapıyorum? Yani caminin içerisinde kapanmışım, rahlenin başında ezber yapıyorum. Ve gönlüm arzuluyor ki onlarla birlikte gezeyim. Şimdi bu insan hakikaten zoruna giden bir sahne. Ya hatta o işte onu da suistimal ediyordum. Gidiyordum işte bazen yalandan yanlarında böyle ben de dışarı çıkıyordum işte. Eğer ki fark etmezlerse hani beni artık ne olan bir şey zaten gelmesi gerekiyor falan filan gibi görüyorlarsa, böyle anlamıyorlarsa böyle bir an, o gafleti hemen kullanıyordum. Onların peşinden ben de dolaşıyordum. Ama bir bakıyorsun tabii bunun sonucu ne oluyor? Ertesi gün dersin otomatik olarak yok. Yani çünkü sen dersine ayırman gereken verimli zamanı esasında orada kullanmışsın ve artık ikindi olmuş. Yemek yiyorsun. Akşam ezanı zaten yavaş yavaş gelmek üzere. Akşam okunuyor. Yatsıdan sonra zaten ezberin en verimsiz olduğu zamanlar bana göre. Ezber yok ertesi gün için.
Yani bu fedakarlığı en başta yapmak zorundasınız. Sosyal çevrenizden bir miktar izole olacaksınız. Yani bunu yapın. Aklınızın bir köşesine koyun. Teknolojiden belli bir miktar uzaklaşmanız gerekiyor. Yani şunu çok duymuşsunuzdur. Hafızlık şerik kabul etmiyor. Hafızlık kendisiyle birlikte ortak olarak bir şeyi yapmanıza müsaade etmiyor. Ondan dolayı tavizler vermek zorundasınız ve ileri yaşta özellikle bu size büyük bir problem teşkil ediyor açıkçası. Zorunuza giden kısımlar kesinlikle olacak. Ya bir çocuk gözüyle düşünüyorum ama. Yani Kur'an kursuna gidiyor. Bütün arkadaş çevresi artık orası oluyor. Hocaları gözlerinin önünde rol model olarak duruyorlar. İşte artık Kur'an kursları eskisi gibi de değil. Belli sosyal faaliyetlere izin veriliyor. Mesela ben işte Instagram'da Kur'an kursunun böyle paylaşımlarını falan görüyorum. Bu ne taraftaydı ya? Kadir Dinç Hoca olması lazım. Yani onun Kur'an kursuyla alakalıydı herhalde. İsmi yanlış hatırlamıyorsam. Yani artık PlayStation'lar var, işte futbol var, masa tenisleri var, badmintonları var, bilmem neleri var. Yani pek çok sosyal faaliyet de kendi içinde barınıyor. Orada aslında çocuklara büyük bir yaşam alanı sağlanmış. Yani benim fedakarlık olarak yapmak zorunda olduğum şeyler orada fazlasıyla mevcut ve hem hafızlık yapıyorsunuz hem de bunlardan soyutlanmamış bir şekilde, yani bunlardan fedakarlık yapmadan da orada bulunabiliyorsunuz. Yani çok büyük artılar bunlar. O yüzden ben küçük yaşta hafızlığa gönderilmesini önemsiyorum. İleri yaşında kendi içinde avantajları var ama hani bunlara geleceğim. Şimdi burada bir başka şeye daha değinmek gerekiyor. Hani dedim ya, ileri yaşta farkındalığın artması ama aynı zamanda stresin artmasını da beraberinde getiriyor. Mesela şöyle düşünün. Yani insan hayata geldiği zaman hani belli bir psikolojik eşiğinin olduğunu, yani belli bir psikolojik kapasitesi olduğunu düşünün. Yani mesela her birimiz farklı kapasitelerle geliyoruz. Ben mesela 100'sem bunu dinleyen mesela siz 150 olabilirsiniz, 75 olabilirsiniz, 50 olabilirsiniz, 200 olabilirsiniz. Bu ne demek? Yani hayatta yaşadığınız stres sizin o psikolojik kapasitenizden belli oranları çalıyor. Mesela o an işte bir işte çalışıyorsunuzdur. Patronunuz size baskı yapıyordur. İşte bunun 50'sini orada götürüyorsunuzdur. Artık 100 kapasiteniz varsa siz 50 ile devam etmeniz gerekmektedir. Eşinizle, arkadaşlarınızla tartışma yapmışsınızdır. O an için artık yani o tartışma ortamı bir karara bağlanıncaya kadar 25'inde oradan kullanılır. Artık size işte patronunuzla 50 yaşadınız, arkadaşlarınızla, eşinizle 25 yaşadınız. Kaldı size 25, hayatınızı bu 25 ile idame ettirmek zorundaymışsınız gibi düşünün. Yani bunun sonucu ne oluyor? Tahammül seviyenizde büyük bir düşme yaşanıyor. Yani ben mesela kendimde şunu görüyorum. Hafızlık süresince benim bu tahammül seviyem hakikaten çok düşmüştü. Özellikle yani benim hafızım, dediğim gibi bir önceki podcast'te herhalde anlatmıştım. Hafızımı ben zor yoldan yaptım. Pek çok sefer ara verdim. Bir ay yapmadığım, bir hafta yapmadığım oldu. Ve bir sonraki dönüşe başladığım zaman pek çok yeri aslında unutmuş olarak dönüşe başlamıştım. Bundan dolayı ben hakikaten her hamda ve hamdan sonra yaptığım haslarda gerçekten büyük bir zorluk yaşadım. Yani bu zorluk insanın işte o psikolojik kapasitesine büyük bir yük getiriyor ve ben gibi hissediyordum, yani 100'lük bir kapasitemin yani en azından 80'i hafızlıkla geçiyordu ve 20'lik var. Yani bu 20'lik ne demek? Benim hayata karşı olan tahammülümün aslında çok azaldığının bir göstergesiydi. Yani ben o yüzden mesela kendi hocamla çok tartıştım. Kendi ailemle tartıştığım pek çok sefer oldu. Arkadaşlarımla tartıştığım pek çok sefer oldu. Çünkü sizin tahammül seviyeniz artık çok daha düşük bir kapasiteyle ilerliyorsunuz. Bak, dediğim gibi bunun en büyük problemi bendim. Yani birinci problem burada benim. Neden? Çünkü ben zamanında yapmam gereken şeyleri yapmayıp işte mesela içeride o muhabbet vardı. Ben o muhabbete katıldım. Bir gün ezberi bıraktım. Ya dışarı çıktılar. Onlarla birlikte çıkmak istedim. Ya da telefonumu bırakmadım. Telefonla konuşuyorum. Telefonla uğraşıyorum. İşte 30 günde dönmem gereken sayfaları artık 60 güne çıkardım. Ve rahatça hatırlamam gereken yerleri hatırlayamaz hale geldim. Yani bunun stresi hakikaten insanda çok büyük oluyor. İşte geç kalmışlık hissiyle bir arada mücadele ediyorsunuz. Yani bu problemler işte sizin kendi hocanızla bile kavga etmenize sebep oluyor. Ben hocamla pek çok sefer tartışmışımdır. O an için mesela şöyle düşünüyorum. O an için haklıydım. İşte günlüğüme bakıyorum. Hakikaten günlüğümde böyle çok sert bir şekilde, öfkeli bir şekilde hocamı eleştirmişim ama bugün baktığım zaman temel sebep benim hafızlığımda zorlanmam olarak karşıma çıkıyor. Yani ondan dolayı sizin en çok dikkat edeceğiniz şey, en önem vermeniz gereken şey hafızlığı zamanında yapmanız. Hafızlığı zamanında yaptığınız zaman zaten ezberler sizin için de keyifli bir hale gelecek. Yani bu artık yani çocuklukta böyle ama ileri yaşta zor, aklınızın bir köşesinde oluyor ama ben mesela artık hafızlığımın sonunda işte kendi hocam böyle Erzurum'a
tatile gittiği zaman, iznini kullanmak için izni kullandığı zaman işte Kur'an kursunda yapıyordum. Mesela Mehmet hocama veriyordum. İşte sabah 8'de ezberimi veriyorum hemen. 12'ye kadar bir sonraki günkü ezberi tamamlıyorum ve günün geri kalan kısmı tamamen bana ait. Fedakarlık yapmam gereken şeylerden artık o kadar da taviz vermeyebiliyordum. Çünkü artık ertesi günkü ezberlerim tamamlanmış bir halde. Yani bu yöntemleri zaten konuşacağız ama işte bu zaman hafızlık sizin için ileri yaşta olmanıza rağmen keyif veren bir şey haline geliyor. Yani benim bu fedakarlık dediğim şeyler sizin hafızlığı benim gibi böyle zor bir şekilde yapacağınızı öngörerek söylediğim şeyler açıkçası. Şimdi şöyle bir bakarsak genel anlamıyla açıkçası karamsar bir tablo çizdim. Yani hele ki zor yapıyorsanız, belki ezber yeteneğiniz biraz daha benim gibi zayıfsa, işte dönüşler arasında ara vermek zorundaysanız, üniversiteniz varsa, işiniz varsa, hafızanızı 30 günde dönemiyorsanız, işte bu fedakarlıklardan bahsettim ve yani sanırım açıkçası biraz da karamsar bir tablo çizdim ama ileri yaşın burada en büyük artısına gelelim. Farkındalık. Yani bu ne demek? Siz aslında bu işi neden yaptığınızı çok iyi biliyorsunuz. Yani neden bu yola çıktınız? Bu yolun sonunda neyi kazanmak istediğinizi, neyi arzuladığınızın çok iyi farkındasınız. Dedim ya, bir hedef belirliyorsunuz çünkü. Çocuklarda bu hedef genellikle biraz daha işte ailem istediği için hafızlık yapıyorum. İşte belki ileride sonra işte hafızlık belgesini alabilme işte fikri onları cezbediyor. Fakat siz Allah rızası için yaptığınızın, ezberlediğinizin şeyin ne anlama geldiğinin çok iyi farkında oluyorsunuz. Ve bu yaptığınız her fedakarlığı, açıkçası bu yolda çektiğiniz çileyi size keyifli hale getiren bir şeye dönüştürüyor. Mesela benim için işte yani oturuyorsun mesela ezber yapıyorsunuz. Ben böyle ezberi yaparken mealiyle birlikte yapmıştım. Yani çoğu sayfanın mesela mealini şu an biliyorum. İşte ezber yapacağım sayfanın öncesini açardım. Şöyle kırık mealinden bir bakardım. Genel olarak ne anlama geldiğine falan bir bakardım. Bu arada zor sayfalarda ya da ezberleyeceğiniz sayfa neyse o sayfayı ezberlemenizi kesinlikle kolaylaştıran bir formül. Şimdi mesela orada ben işte Ra'd suresi 31. ayeti okumuştum. Mesela ayetin meali şöyle. Eğer okunan bir kitapla dağlar yürütülseydi veya onunla yer parçalansaydı yahut onunla önüler koluşturulsaydı o kitap yine bu Kur'an olacaktı. Yani bu ayet beni mesela çok etkilemişti. İşte bu tür şeyler hafızlık yolunda yaptığınız her fedakarlığı, geçirdiğiniz her zamanı sizin için anlamlı ve değerli kılmaya başlıyor. Mesela üniversiteyi okurken ben sürekli işte sizde de aynı şey olmuştur. Lise zamanlarınızı düşünün, üniversite zamanları düşünün, ortaokul zamanları falan bunların hepsinde aynı. Ya ben bu işi niye yapıyorum sorusu böyle aklınızın her zaman bir köşesine geliyor. Ya fizik, matematik, kimya bilmem ne öğreniyorum ama bunlar benim ne işime yarayacak? Ben bunları niye öğrenmeye çalışıyorum sorusu yani sürekli zihninizi kurcalayan bir şey oluyor ama hafızlıkta bu kesinlikle karşınıza çıkmıyor. Siz bu hafızlığı yaparken geçirdiğiniz zamanın totalde ahiretiniz için çok büyük bir yatırım olduğunu fark ediyorsunuz ve şu da aklınızın bir köşesinde oluyor açıkçası. Hani tamam ben bazı şeylere geç kalıyor muyum? Evet belki bazı şeylere geç kalacaksınız. Ama ben Allah'ın kelamını ezberlemeye çalışıyorum. Ben Allah'ın kelamını yüceltmeye, onun dinine yardım etmeye çalışıyorum. Şüphesiz ki Allah da illaki bu dünya hayatı için, öbür taraf için kesinlikle bana yardım edecektir. Bu düşünceyi çok iyi idrak ediyorsunuz ve kendi içinizde özümsüyorsunuz. Bundan dolayı karamsar bir tabloyu başta çizdim ama esasında bu düşünceler o karamsar tabloyu yani ne kadar o karamsar tablonun içine düşerseniz düşünün bu düşünceler sizin o kara düşüncelerinizin üstüne böyle bir güneş gibi doğduğunu hissedeceksiniz. Son olarak şuna değinerek açıkçası bitirmek istiyorum. Yani şöyle bir soru sorulsa. Yani sen bugün en başa dönseydin. Yani eğer sana bir tercih imkanı sunulsaydı. Hafızanı küçükken mi yapmak isterdin yoksa ileri yaşta mı yapmak istersin sorusu sorulduğu zaman. Şimdi her iki yaşta da yapılabilmesine rağmen eğer benim bir tercih imkanım olsaydı. Ben çocukken yapmayı açıkçası daha çok isterdim. Yani hayatın bu sorumlulukları benim üstüme yüklenmeden iyi bir arkadaş ortamında, başımda iyi rol model hocaların bulunduğu bir yerde tamamen hafızlığıma fokuslanmış bir şekilde yapmak benim için daha iyi bir tercih sebebi olurdu. Yani bunun eksi tarafı ne olur? İşte bilinçsiz bir şekilde yapılan hafızlık özellikle belgenin alınmasıyla birlikte esasında unutulmaya mahkum oluyor. Eğer iyi yönlendirilmezse mesela bu hafızlık projeler şu an çok başarılı. İşte gönderiliyor hem okul derslerinizi yapıyorsunuz hem de hafızlık tekrarı orada sağlanıyor ama
Normal bir İmam Hatip'te genellikle hafızlığınız ölüyor. Özellikle küçük bir çocuk için düşünün. Tamamen işte zor bir süreçten geçiyorsunuz. Hafızlıkla yoğrulan böyle her gününüzün ders çalışmakla geçildiği bir süreçten belgeyle birlikte bir rahatlama geliyor ve açıkçası hafızınıza sonrasında çok da bakmıyorsunuz. Hatta neredeyse ileri süreçte unutulmaya yüz tutuluyor. Evet, bu büyük bir eksi ama tamamen de unutulmuyor. Yani insan zihni bir bilgiyi öyle %100 olarak unutmuyor. Yani bilgi 100 ise bir anda sıfıra inmiyor artık. Tamamen hatırlayamaz hale gelmiyorsunuz. Belli bir yaştan sonra bu farkındalığın tekrar kazanılmasıyla hafızanızı tekrar yapıyorsunuz ve bu hafızlığı tekrarlama süreci ya kimi zaman 3 ay, 6 ay gibi sürelerde oluyor açıkçası. Yani kısa bir süre içerisinde siz hafızanızı tekrar sağlamlıyorsunuz ve yolunuza devam ediyorsunuz. Şimdi genel olarak özetleyecek olursak ileri yaşta hafızlık yapılabilir mi? Kesinlikle yapılabilir. Ama bir aileyseniz ve çocuğunuz için hafızlık ne zaman yapılmalı sorusunu soruyorsanız, çocuğuma ne zaman hafızlık yaptırmalıyım? Bekleyip ileri yaşta kendisinin mi karar vermeli yoksa erken yaşta biz mi göndermeliyiz diye düşünüyorsanız, eğer çocuğunuzun meyli varsa, bu kapasiteyi kendinde görüyorsanız çocukken gönderin. Ha, imkan olmadı, yaşım ilerledi, artık hafızlığı yapabilir miyim, yapamaz mıyım endişesinde taşıyorsanız eğer, kendisine zaman ayırabilecekseniz kesinlikle yapabilirsiniz.